Arriva! Ripple'dan büyük itiraf geldi dostlar. En büyük 3. kripto para olan Ripple'ın XRP'si daha da kan kaybetmeye devam edecek mi? Ripple hakikaten XRP satmadan artık ayakta duramaz mı ya? Bu hale mi geldi ve çat diye de çöker mi bundan sonra? Ya da şöyle sorayım size, Ripple'ın elinde satacak XRP kalmayınca ne olacak? O zaman gerçek bir çöküş başlayacak mı? Peki bu durumda biz ne yapmalıyız ya? Satıp kaçmak mı lazım? Yoksa uzun vade için gerçekten güzel rakamlar mı? Ve mesela gündem yine çok yoğun dostlar. Çünkü Ripple'ın CEO'su çok yeni bir açıklamayla Bitcoin ve Ethereum'a da saldırmaya başladı. Ve bu bölümde koltuklara kurulun. Ripple'ın XRP'sinin artı ve eksi yönlerini şöyle detaylıca masaya yatıracağız ve yeni Ledger çekilişinde de nefesleri tutuyoruz. Çünkü çok az kaldı. Kanalıma hemen abone olup zile dokunun. Videolarımı beğenin ve fikirlerinizi, düşüncelerinizi mutlaka yorum olarak yazın. Hadi bakalım, bam bam başlıyoruz. Öncelikle şu Bitcoin ve Ethereum'e yapılan saldırıyı şöyle çok kısaca konuşup jet hızıyla diğer gündemlere geçmek istiyorum ki XRP'nin bağlı olduğu Ripple şirketinin CEO'su Brad Garlinghouse bu aralar herhalde buhranlarda olacak ki Bitcoin ve Ethereum'a saldırmaya başladı ve bir tweet attı ve dedi ki klasik Bitcoin ve Ethereum çok fazla elektrik tüketiyor. Bitcoin ve Ethereum'un karbon ayak izi dediğimiz çevreye verdiği zararı şu an diyor piyasada takan yok diyor. Dünyada takan yok. PwC'de blockchain uzmanı olan Alex Rice'ın araştırmasını da buna örnek olarak gösteriyor ve diyor ki sadece diyor bir Bitcoin işlemini 780.650 Visa kredi kartı işlemiyle veya diyor YouTube'da tam diyor bakın sadece bir Bitcoin işleminden bahsediyorum. YouTube'da tam 52.000 saat video izlemeyle aynı enerjiyi tükettiğini açıklıyor. Ya dostlar bakın gerçekten doğru olabilir ama insanlar Bitcoin ve Ethereum'u zaten kabul etmişler bir kere. Madem sen daha iyisin, tamam, sen gerçekten daha iyi olabilirsin. O halde dünyaya daha çok yayılarak bunu pekala da gösterebilirsin. Öyle değil mi? Tamam, yani Bitcoin ve Ethereum yaygın ama dünyada yaygın değil ki. Sadece kripto para piyasasında yaygın. Dolayısıyla hep dediğim gibi daha gidilecek, aşılacak o kadar uzun yollar var ki. Neyse, CEO'nun bu tweetinin altına da insanlar haklı olarak Ripple diyorlar Bitcoin ve Ethereum'dan korkmaya başladı ya da XRP düşmüş abi 23 centlere, sen boş ver diyorlar elektrik tüketimini falan, bu kimin umurunda diyorlar. Bu tarz cevaplar CEO'ya, Ripple'ın CEO'suna gelmeye başladı. Sonuç olarak evet, Bitcoin ve Ethereum çok elektrik tüketiyor olabilir ve sen bunu Ripple olarak bir motto olarak, bir slogan olarak kullanmak istiyorsan o halde Bitcoin ve Ethereum'u yerine geçebilecek hamleler yapmalısın. Yoksa hani ben de derim yani şu tukaka, bu tukaka, şu kötü, bu iyi falan böyle atarım yani altı boş şekilde. Tamam, senin altın dolu ama biraz daha doldurmak lazım ve hep dediğim gibi başkasının üzerine basarak yükselmeye çalışmak bence çok doğru bir yol değil. Geçiyorum diğerine. Ripple'ın CEO'su daha 1-2 gün önce kendisine özellikle XRP yatırımcıların uzun bir süredir yüklenmesinden de kaynaklı olarak muhtemelen artık ağzındaki baklayı çıkardı Ripple'ın CEO'su ve nihayet itiraf etti dostlar ve dedi ki biz dedi Ripple şirketi olsak da XRP satmadan nakit akışımız pozitif olmuyor dedi. Ya bu Türkçe meali bunun ne demek? Ne demek istiyor bu Ripple'ın CEO'su? Biz her ne kadar MoneyGram'la anlaşma yapsak da hala 3. büyük kripto para olsak da XRP satarak şirketi ayakta tutabiliyoruz anlamına geliyor bu. Yani aslında sizin bizim paramızı satarak, küçük yatırımcının da parasını satarak Ripple'ı ayakta tutmaya çalışıyorlar. Buradan bu çıkıyor ortaya. Ve dostlar bu zaten kesinlikle yeni değil. Nereden baksanız Ripple 2 senedir XRP satıyor biliyorsunuz. Ha işte bu noktada da neyin önemi ortaya çıkıyor? Satın aldığınız coin'i araştıracaksınız dostlar. Ben de burada bunu sizin için yapmaya çalışıyorum ve zaten Ripple XRP satmaya başlamadan önce de bu olası satış ihtimalleri çok uzun süredir, çok belki 3 senedir falan potansiyel bir tehditte. Neyse, bu işin zaten tek bir boyutu yok, çok boyutu var ve aslına bakarsanız tek bir doğrusu da yok. Ripple ayakta kalmak için bu satışları yapıyor olabilir ama biz bu videoda bu XRP satışlarına ve daha doğrusu bu itirafa artık sizin benim gözümüzden bakacağız. Yani küçük yatırımcı penceresinden bakacağız ve izleyiciler olarak sizler benden bir yatırım tavsiyesi olmadan karar verebilin. Sağlıklı adım atabilin dostlar ve Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse Financial Times'ta yapılan röportajda XRP sayesinde dediğim gibi şirkete para sağlayabiliyoruz dedi ve bu arada bu satılan XRP'lerin sadece Ripple şirketine gittiğini düşünüyorsanız da fena halde yanılıyorsunuz. Çünkü Ripple bu geçen sürede, bu 2 senede falan MoneyGram
MoneyGram gibi şirketlerle anlaşma yaptı ya ve sadece 2019'da Ripple MoneyGram'a tam dostlar tam 11.3 milyon dolar para ödedi. Yüksek ihtimalle bu paraları da ne yaptı? Hep XRP'yi satarak ödedi. Peki başta dediğimiz konuya gelirsek Ripple daha fazla kan kaybeder mi? Yani bundan sonra ne olur derseniz de dostlar bu noktada bence iki tane ihtimal var. Birincisi ya kripto paralar genel olarak o boğa dediğimiz yükseliş sezonu var ya ona girecek ve daha önceleri 50 defa olduğu gibi birileri bir karanlık odaklar gelecekler, karşılığı olmayan tetherleri basacaklar, yapıştıracaklar, Bitcoin alacaklar, Ethereum alacaklar, XRP alacaklar ki bu da XRP yükseltecek dostlar. Bu bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. Zaten işte biraz ona kaldı gibi duruyor. İkinci ihtimalle Ripple artık 3. sırada olmanın verdiği o rehavet var ya bundan bir silkinecek abi. Bundan bir artık paçasını kurtaracak. Ya bilmiyorum belki de CEO'sunu değiştirmesi lazım. Brad Garlinghous'un artık gitmesi lazım belki de. Çünkü Ripple bilmiyorum farkında mısınız ama sata sata hazıra konuyor. Gerçekten buna alıştı ve yatırımcısının da güveninden çatır çatır yiyor. Ya satma abi. Satma yani. Git madem kaynak yaratmak istiyorsun. Söylediklerin de samimiysen de Ripple'a yatırım yapacak yeni ve iyi şirketler bul. Onları da biz bulacak değiliz ya. Onların yatırımlarını getireceği güzel havayla XRP'de yükselebilir belki. Ha satacaksan o zaman sat. Ya ne bileyim yani sen yatırımcıların artık beklentilerine karşılık ver ki işte 4 dolardan 3 dolara düşsün senin satman nedeniyle ama o zaman sat. Ama zaten XRP'nin son 2-3 senesine baktığımızda pek de bir performans gösterememişken bir de sen üzerine seri şekilde çat 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 satışları da koyarsan işte böyle 20 centler 25 centlerden ötesine de geçemeyiz. Ya XRP geçemez. Bir de şunu söyleyeceğim dostlar bakın eskiler bilirler muhtemelen geçen sene falan böyle XRP'de en düşük fiyat halkası neydi? 30 cent falandı değil mi? Şimdi bakıyoruz 18 centlere kadar düşüyoruz. İşte 23 centler 25 centler ve dikkat ederseniz bunu da artık normal karşılıyoruz. Bir de IP olayı var ya Ripple'ın. Yani Ripple XRP'yi sattığı yetmedi. Bundan sonra da biliyorsunuz kendi şirketini satacak. Kendi şirketinin hisse senetlerini satacak. Bu olay gündeme zaten düşer düşmez biliyorsunuz Kripto Sözlük'te bir videoyla çat diye birlikte analiz etmiştik. Kanalımda var. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bu noktada bir şey söyleyeceğim. Belki de bu halka açılma, hisse senedi hikayesi falan Ripple'a birazcık para kaynağı olur da Ripple artık XRP satmaktan vazgeçer. Gerçekten artık Ripple'ın XRP yatırımcılarının yakasından bir düşmesi lazım. Bir düş abi yakamızdan ya. Tabii ki de bunu da elindeki bütün XRP'leri satmadan yapması lazım. Fakat Ripple hisse senedi satışıyla çok ciddi para kazanırsa aynen CEO'sunun da dediği gibi birçok altcoin aynı şekilde hisse senedi piyasasına girip çatır çatır para kazanmaya çalışabilir. Bu da hisse senedi piyasasıyla kripto para piyasasını iyice böyle iç içe sokabilir dostlar. Peki şu konuya gelelim. Ripple XRP satmazsa ayakta kalamaz mı? Ve çat diye de çöker mi? Ha çöker mi sizce dostlar? Sizin de yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum ve bu videonun altına mutlaka yazmanızı, fikirlerinizi bekliyorum. Ha bana soracak olursanız çökmez belki ama şu an yaptığı MoneyGram anlaşması falan var ya bunu yapamaz hale gelebilir. Ve bir şey daha söyleyeceğim size. Ben Ripple'ın şu an CoinMarketCap'te 3. sırada olmasını gerçekten canı gönülden istemiyorum. Katiyen istemiyorum. Çok net söylüyorum. Daha arkalara, daha aşağılara düşmesini istiyorum. Bunu XRP yatırımcıları sevmediğim için, para kaybetmelerini istediğim için falan kesinlikle söylemiyorum. İnceldiği yerden kopsun istiyorum dostlar. Niye biliyor musunuz? Ripple şirketi hala 3. sırada olmayı bir başarı olarak görüyor bence ve gerçekten rahat rahat takılıyorlar. O yüzden ben düşmelerini istiyorum. Ripple sıralamada aşağı düşmeye başlayınca ne olacak biliyor musunuz? Sorgulanmaya başlayacak. Sorgulanmaya başladıkça da Ripple'ın önünde 2 tane seçenek olacak. Ya uyumaya devam edecekler ya o kış uykusuna kalmaya devam edecekler ve borsalardan da teker teker delist edilmeye başlanacak belki. Ya da silkinecek, toparlanacak ve XRP'ye o eski heyecanını getirmek için canhıraş uğraşacak. Ya baksanız abi ben mesela aylardır Ripple işte yaptığı şu büyük anlaşma sayesinde şu büyük şirketlerde kullanılacak tarzı büyük çaplı ama büyük çaplı haberlerle paylaşmıyorum. Ben böyle haberlere denk gelmiyorum. O yüzden bu böyle gitmez. Gerçekten böyle gitmez. İncel yerden kopacak abi. Bence bu. Ve mesela şu eleştirdiğimiz Tron'un CEO'su bile Justin Sun gibi bazen o kadar bile olamıyorlar ya. Adamın yani negatif yönleri falan çok fazla ama eğrisiyle doğrusuyla Tron'u 1-2 senedir falan sürekli gündemde tutup Tron'a para girişi sağlamıyor mu? Sağlıyor. Peki Ripple elinde satacak XRP kalmayınca ne olacak? Bunu konuşalım abi. İşte bence elinde XRP stoğu tükenirken bir yandan da böyle satışa hisse senetleriyle devam etmek istiyor. Az önce konuştuk. Detayları zaten orada var. Önceki videoda da var. Şirketin çünkü şu an sert giderleri var. Bunların bir şekilde karşılanması gerekiyor. Peki hisse senedi olayı gerçekten
Gerçekleşmezse o zaman ne olabilir? Bakın Eren söylemişti derseniz kripto sözlükte ben bunu çok önce izlemiştim dersiniz ki umarım olmaz ama Ripple'ı Angel Investor dediğimiz bu melek yatırımcıların önünde turlarken görebiliriz. Ripple pekala yatırım turlarına başlayabilir aslında. Bakarsanız da şu Facebook'un Libra'sının bu çok hararetli olduğu dönem vardı ya. Ripple'ın CEO'su Brad Garlinghouse o dönem çok uğraşmıştı. İşte gitti mesela Washington'da ofis tuttu. Beyaz Saray'da çalışmış politikacıları Ripple'a danışman olarak aldı. Dolayısıyla o zamanki hakkını yemeyelim. Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim ama maalesef ki iş hayatında kanaat notunun bir önemi olmuyor. Sonuca bakıyoruz ve sonuçta yok. Buraya kadar Ripple'ı XRP detaylıca analiz ettik ama küçük yatırımcılar olarak bizler ne yapmalıyız? Yani alalım mı satalım mı derseniz de hiç yatırım tavsiyesi vermeden de ve lafıla hiç dolaştırmadan da söyleyeyim ki ben bu şartlar altında Ripple'ın XRP'sine uzun vadeli olarak ama buraya dikkat uzun vadeli olarak ancak kaybetmeyi göze alacak kadar girebilirim. Portföyümün minik bir rakamıyla minik bir kısmıyla girebilirim ama kısa vade ayrı. Yani kısa vade girersin günlük, haftalık belki de aylığa kadar uzatabilirsin. Bu ayrı bir şey ama ben bu noktadayım, bu kafadayım dostlar. Geçenki videoda da söyledim 18 sente kadar parça parça ben alım girdim. Hiç acelem yok. Bir miktar zaten anlık aşağı böyle bir Ripple'ın XRP'nin iğne atmalarıyla aldım. Şu an satsam kârdayım ama 18 sente kadar alacağım. Gelmezse de zaten hiç gelmesin umurumda değil. Peki Eren ben Ripple'ı çok önceden aldım. Dolayısıyla zarardayım. Ne bileyim 1 dolardan aldım, 2 dolardan, 3 dolardan hatta 3.30, 3.40'lardan aldım derseniz de öncelikle şunu söyleyeyim dostlar size. Ripple ile ilgili, XRP ile ilgili haberleri çok yakından takip etmeniz ben size şiddetle öneriyorum. Hatta aklıma gelmişken bundan 2 sene önce Ripple'ın büyük yükselişinden sonra 10 dolar civarında bekleyenler çoktu. Bakın 2 sene öncesinden bahsediyorum. Şimdi de amatörüz biz ama o zaman daha bir amatör olduğumuz zamanlarda şu videoyu çekmiştim. Unutmazsam yukarılara bir yerlere o videoyu eklerim, izlersiniz ve 2 dakikalık bir video zaten. Kanalı kurduğum sanırım ilk aydı. Daha ilk ayın içindeyken bu tehlikelere biz birlikte dikkat çekmeye başlamıştık. Hafiften böyle bir aile olmaya o zamandan başlamıştık. Ve dostlar bunun dışında Ripple'la yeni bir olay var mı derseniz de ona geçelim. Bu aralar bol ufak ve orta ölçekli anlaşmalar var Ripple tarafında. Muhtemelen bunları da Ripple şirketi XRP satarak ödüyordur. Ve mesela Bank of America Ripple'ın kurumsal ödeme ağı olan RippleNet'i kullanmaya başlayacak mı? Başlayacak ama bu ilk etapta sadece Amerika'da ve Meksika'da olacak ve bir başka anlaşmayı da uluslararası ödemelerde kullanılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptılar. Böyle haberler var. Sonuç olarak XRP yatırımcıları haliyle en büyük 3. kripto para olan XRP'nin artık başta dediğim gibi dünyaya daha çok yayılmasını bekliyorlar. Haklı, yani bunda çok haklısınız. Şimdi XRP'yi konuştuysak bugünün de ben bonus bilgisine geçmek istiyorum ve sizlerden gelen soruları da ve yorumları da birkaç tane böyle hızlı seçip cevaplamak istiyorum. Burada videoda canlı cevaplamak istiyorum ve bonus bilgi de şu dostlar. Google ve keçilerden bahsedeceğim size. Şimdi Google ve keçi ne alaka? Eren yani ne alaka? Sen burada neden bahsediyorsun derseniz de eskiden beri Google'da şöyle bir alışkanlık var. Google Silikon Vadisi'ndeki yabani otlardan kurtulmak için çim biçme makinesiyle biçtirmek yerine ne yapıyormuş biliyor musunuz? Keçi kiralıyormuş. Hani gerçekten düşünsenize 200 tane 300 tane keçi bir anda Silikon Vadisi'ndeki Google'ın ofisine, bahçesine geliyor ve bir anda böyle otlara saldırıyorlar. Böyle de ilginç bir bilgi var. Evet, şimdi sizlerden gelen birkaç yorumu da şöyle okuyalım neler gelmiş. Samet Öz demiş ki özlettin kendine, The King is back demiş. Çok teşekkürler Samet. Sadece gündem biraz sıkıntılıydı geçtiğimiz hafta biliyorsunuz. O yüzden cuma günü video yapmadım. Bilerek yapmadım. Ersin Karabudak, Eren Algorand'ı incelemenizi bekliyoruz. Saygılar, ben teşekkür ederim. Dextro Enerji bana böyle gel demiş. Videodaki konulardan bahsetmiş sanırım. Musa demiş ki şehitlerimize hassasiyetin için çok teşekkürler. Eren kardeşim her zaman takibindeyiz. Ben teşekkür ederim. Tabii ki de böyle bir konuda hassas olmayacağız da hangi konuda hassas olacağız? Uğur Kemeş diyor ki Eren hocam hala 11.800'deki gap doldurulmadı. Yani Bitcoin'deki fiyat boşluğundan bahsediyor. Ben demiştim. 11.800'de bir fiyat boşluğu var. Bitcoin genelde bugüne kadar hep eninde sonunda dönüyor dolaşıyor. Bu fiyat boşluğunu doldurmaya istekli oluyor demiştim ve kendisi de şöyle devam ediyor. Senin sayende birkaç önce bunu fark etmiştim ve bu konuda ne düşünüyorsun? İkinci çeyrekte kripto paralara yatırımını artacağını düşünüyor musun? Yatırım tavsiyesi vermeden düşünceni merak ettim. Ben bu konuda 11.800'deki bu fiyat boşluğunun hala dolacağını düşünüyorum. Eninde sonunda Bitcoin gelir ve oradaki fiyat boşluğunu doldurur. Yani en azından bugüne kadar böyle oldu. Kafama göre de diyor ki nerelerde tutabiliriz? Güvenli olarak hangi siteleri önerirsin? Muhtemelen Bitcoin'i, kripto paraları nasıl saklayabiliriz diyor. Burada
Burada ben bir site önermem. Site çünkü eşittir online hizmet demek. Ben burada neyi önerebilirim? Tabii ki de en iyisi yok, daha iyisi var. O da Ledger gibi kripto para cüzdanlarında tutmayı düşünebilirsiniz. Yusuf Amir demiş ki Üstad Telegram bağlantısı koymamışsın, nasıl takip edeceğiz? Telegram linkleri her videonun altında var dostlar. Unutmuşsan bir önceki videoya bakın. 3 tane link var. Bir tanesi kanal, bir tanesi sohbet, bir tanesi de haber kanalı. Bu kadar enerjiyi nereden buluyorsun? Reis yine süper video BGC demiş. Valla ben seviyorum. İşi yapmayı seviyorum. Enerjik şekilde sizleri burada sıkmadan, oyalamadan çat çat verip kapatmayı seviyorum dostlar. Ve şöyle bakalım. Aşağılara da ilk gelen yorumlara da şöyle bir bakmak istiyorum. Hiç önemli değil. Senin bilgi ve araştırmaların sayesinde biz önlem alıyoruz. Bedia demiş. Çok teşekkürler. Bam 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 demiş. Aynen bam bam bam. Kriptolar düşünce de videoları bekleriz Eren Bey. Tabii ki de yani benim burada haftalık bir planım var. Pazartesi, çarşamba, cuma. Ben Bitcoin yükselmiş düşmüş o beni çok enterese etmiyor video paylaşmak için. Çünkü ben Bitcoin 3000 dolardayken de burada düzenli şekilde pazartesi, çarşamba, cuma videolarımızı yapmaya devam ettik. O yüzden benim kanalda Bitcoin fiyatı bir şey değildir, böyle video yapılır yapılmaz değil, ama şu oluyor bazen çok aşırı yükseliyor Bitcoin, ne bileyim bir gece 2000 dolar pump geliyor. Öyle zamanda insanlar haliyle bir bilgiye ihtiyacı içerisinde olunca da ben gece 3 demiyorum 4 demiyorum yapıştırıyorum canlı yayını, biliyorsunuz önceden yapmıştık. Böyle dostlar, kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun, zile dokunun ve mutlaka ve mutlaka yorumlarınızı bol bol aşağı yazın ki yorumlarla büyüyelim. Ben böyle daha çok yorum geldikçe daha çok seviniyorum ve büyük bir aile olduğumuzu hissediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.